Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde 7 HP Yağmuriyet 300 motorunu yapacağız. Tork motor görüyorsunuz. Bir işlem yapılmış. Mazot pompası değişmiş. Mazot sınırlandırma, gaz sınırlandırma yapılmış. Daha yeni tamir edilmiş. Bakım yapılmış yani. Geldi sahibi duman yapıyor dedi. Çalıştırdım. Tok 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 duman yapıyor. Sonra istop ediyor. Tübap kısmını açtım. Bir şey yoktu. Tübap kısmında herhangi bir şey yoktu. Ondan sonra da şeyi açtım. Yağ filtresinin orayı açtım. Bakın. Yağ filtreyi çıkarıyor. Bakalım. Yani krank serme ihtimaline karşı yağ filtresini, bunda pek bir şey göremezseniz de parmağınızla soktuğunuz zaman içeriye görüyorsunuz, sarı parçaları görüyorsunuz. Bunda sarma olmuş, krank sarması. İçini söküp bakacağım. Tok 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 soba dumanı gibi bir duman çıkarıyor. Evet, öncelikle yağını boşaltıp parçalamaya başlayacağız. Toplamasını yapmayacağız çünkü hafta sonuna geliyor. Yani içerisindeki arızayı bizzat görmüş olacağız. Adama sordum sahibine, yağsız çalıştırmış olabilirsin dedim. Yok diyor, kesinlikle yağsız çalıştırmadım diyor. O zaman dedim emanet vermişsindir diyorum. Evet çok emanet verdim dedi. Bakın, emanet verdiğiniz kişilere yağını kontrol etmesini, eğer değişmesi gerekiyorsa değiştirmesini isteyin ve de arızalandığı durumda en güzel şekilde yapılmasını isteyin. Aksi halde hiçbir zaman emanet vermeyin. Emanet verdiği kişiler parası yoktur falan diyorsanız kesinlikle inanmıyorum. Bor fındıkları var, onların kendi patlatlarını, kendi makinelerini arabilirler. Emanet alıp da bakımını yapmadıkları motor sahibine masraf olarak dönüyor. Bu da istenmeyen bir durumdur. Evet, şimdi geçelim, yağ boşaltacağım. Orada tabanca var orada. Bugün hafta sonu tabii. Oğlum Enes bana yardım ediyor. Arkada da yağ kovası vardı. Kirli bir yağ. Ben bunu açtıktan sonra parmağımla içindeki aşınmaları çıkartmıştım. Aşınmalar, bayağı aşınma vardı. Bu aşınma yağsız çalıştığı sebebiyle oluyor. Duman yapıyor dedi. Fazla yaptığı için duman yaptı. Fazla uğraşmamış. Şimdi sökmeye başlıyoruz. Dediğim gibi emanet verecekseniz şartları koşmanız gerekiyor. Yoksa kimsenin motorunu bu devirde önemsemiyor. Ama önemseyenler hariç diyorum. Önemseyenler de vardır. En güzel şekilde emaneti geri teslim ediyorlar. Böyle emanet motorun bu duruma geldiğine çok şahitlik ettim tabii, tamir yaptığım için. Evet, vanayı kapatıyoruz. Depoyu yukarı çekiyoruz. Şurada sen de iyi bak, öğren bari. Çırak dayanmıyor, çıraklar durmuyor zaten. Kendi dükkanında çalışırsın.
Pompa o da akmaz. Şimdi arka kapağı açacağız. Şimdi arka kapağı açabilmek için pompanın vidalarını sökmek gerekiyor. Hafta sonuna geldiğimiz için, hafta sonu cumartesi bugün. Bugüne geldiğimiz için krankı taşlamaya götüremiyorum. Pazartesi götürebiliriz. Evet, pompayı çıkarıyoruz. Pullarını da alıyoruz. Güzel bir yere bırakıyoruz. Evet, arızayı görebilmek için öncelikle arka kapağı açacağız. Üç lokma bakalım. Aynı o bıraktığım yere koy. Oraya. Balatanın oraya. Neyden söktürsem oraya bırakacağım. Karışmayacaklar. Evet, böylece çıkarabildik. Somunlarını da alalım. Aynı söktüğünüz şeyin içine koyarsınız. Karışmasın, kaybolmasın diye. Balatayı nereden aldıysak balatayı da aynı yere koyarız.
Vurayım mı? Girmiyor. Buradan zorlayarak, böyle zorlu ittirerek. Bas azıcık. Bas. Bas bas bas. Bas. Kalma. Bakalım. Böylece kapağını, vidalarını söktüm. Şimdi de arka kapağı açıyorum. Enes'e şimdiden öğretiyorum, ileride beni zorlasınlar. Daha iyi olsunlar. Henüz beni zorlayan bir elemanım olmadı henüz. Sanırım motoru ilk defa ben açıyorum. Bakın, dediğim gibi bakın, görüyorsunuz burada bakır sargıları, piston kolu, yatak sarmış. Evet, bunu temizleyip sıvı contağa sürüp tekrar geri takabiliyorsunuz. O yüzden bozmadan çıkartmaya çalışınız. Şimdi ise hızlı çekimle bunun her yerini sökeceğiz. Yağı da kalmış burada. Şurayı getirelim. Evet, kelepçeyi söktük. Piston kolu, bir el kolu kelepçesini. Pistonu üstte vereceğiz. Tamamdır. Bir el kurda yapışmış neredeyse. İşte pistonu çıkarttık. Yağ sekmanlarını kontrol ediyoruz. Yağ sekmanları henüz pek bir şey yok. Motor sanırım yeni almış sahibi. Yağ sekmanları, yağ kanalları iyi. Piston çizgileri halen duruyor. Erime olmadığını gösteriyor bu da. Şimdi de bir el kolu yataklarına bakacağız. Saran yatakları pat pat yapan, sıkıştıran, duman yapmasına sebep olan, sarmış olan yataklar işte görüyorsunuz. İşte dış yatağı da dönmüş. Buradaki sente çıtlar var. Onları kırarak döndürmüş, görüyor musun? Genişlemiş, bozulmuş. Boşluk oluşturmuş. Test yaptıktan sonra yağ koyup çalıştırmaya devam etmişler. Bu duruma gelmiş. Şimdi krankı söküp
aşağıya ölçtürmemiz gerekecek. Ölçüm sonucu krankın değişip değişmeyeceği belli olacaktır. Önce kasnağı sökeceğiz. Bu ne, kasnak mı ya bu? He, ben burayı... Motor çok yeni. Pek eski değil. Pek eski değil. Ama bu duruma gelmesinin sebebi ise neymiş? Yağsız kullanmışlar. Evet tarafıma. Aşırı ağır yükle çalışıyor ve aşırı çapa yaptığı için daha sık değişmesi gerekiyor. Mesela 40-50 saat, 40 saatte bir değişebilirsiniz. 40 saatte bir. Yani 40 saatte bir değişir ve her günde en az, yani günde normalde 2 defa sabah öğle yağ seviyesi kontrol edilmelidir. Eğer emanet veriyorsanız kesinlikle Uyarmamız sahibine yağ değişmesi gerekiyorsa yağ değiştirmesini söyleyin. Aksi halde bu durumlara düşebilirsiniz. Şimdi bunu çektirmeye çıkartacağız. Bakalım uyacak mı? Maalesef ki çektirmem kayıplara karışmış. Yine bir çektirme yapmam gerekiyor. Çektirmeyi de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın izleri çıkmaya başladı. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tamamdır. Çelikleri de tamamladık. Buradan böyle deldiğim zaman işlem tamam olacaktır. Şimdi uygun bir demir alalım. Uygun demir olarak bunu bulduk. Bu da yeterli. Şuraya noktalarını koyuyoruz. Tamamdır. Şimdi evet, delmek için ne yapacaktık? Bunu önce deliklerini yapacağız. Biri kaymasın diye, sağa sola kaymasın diye vuracağız. Tamamdır. Evet, şimdi çektirmemizi deneyelim.
Somunu takıyoruz zarar görmesin diye dişleri. Ama bunu bazı gençler diyecek bir çekişle vurmayla açabiliyoruz diyecek. Evet, çekişle vurmayla iç kısımları zarar görüyor. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve böylece çıkartabildik. Çektirmemiz de tamam. Yalnız da delerken birey ucunu kaydırmışız. O yüzden dışarı çıkmış. Tekrar bir delik daha yaptık. Kaydırmamak için bununla deliği iyi delin. O zaman da böyle bir sıkıntı olmayacaktır. Hadi Numan abi. Numan abi yok. Şimdi sıra geldi krankı çıkarmaya. Renkli var. Krank çıkartmak için içeride 12 civatanın açtığı bir saplama var. Bunu çıkaracağız. 12 lokmanın açtığı. Numan abi nerede? Numan abi. — 13 ile değişmiş bu. Genel normalde 12 oluyor. Acaba içim açılmış daha bilmiyorum. 12 olması lazımdı. 13 olmuş. Ne kadar uzunmuş. Her neyse, belki yenilerde bu şekil yapmışlardır. Ya da sadece bunu da bu şekil yapmışlardır. Balans dişlisini de sökeceğiz. Eğer sente falan bakmak isterseniz dişleri çıkartmadan önce sente var mı diye bakarsınız. Tamam, tam dişliğe baktığı yerde senteler olur mutlaka. Piston üst tarafa gelirken, üst tarafa gelince 2 tane çıtı görürsünüz. Hangisi? Bazen ek olarak bir sente daha bulunuyor. O yüzden buradan bakarsınız. Krank kol yatağını, bakın bir yer kol kranktaki yatağı ölçtüreceğiz. Eğer onaylanırsa takılır, onaylanmazsa bu krank yenisiyle değişecektir. Evet arkadaşlar, böylece motor parçalama durumuna geldik. Pazartesi krankı götürüp baktıracağız. Motor daha yeni olduğunu göster. Gerekirse bunları da baktırırız. Yani bunu da götüreceğim. Gerekliyse işlem yapılır. Bu kesinlikle bakılacak. Tabii pistonuna da baktırırız. Sorun olmazsa aynı pistonu geri takarız. Her neyse, bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.